4 yıl boyunca kimse kırmızı kart görmedi. Ta ki o maça kadar. Dünya Kupası'ndaki ilginç anlar bölüm 1. Yıl 1974. Batı Almanya Şili'ye karşı. Aslında sarı ve kırmızı kart sistemi 1970 Dünya Kupası'nda kullanılmaya başlamıştı. Ama tam 4 yıl boyunca hiçbir futbolcu kırmızı kart görmedi. Maçın sonlarına doğru Şilili futbolcu Carlos Kessely, Alman savunmacı Bertie Vogts'a sert bir faul yaptı. Hakem hiç tereddüt etmedi ve cebinden kırmızı kartı çıkardı. Böylece Kessely Dünya Kupası tarihinde kırmızı kart gören ilk futbolcu oldu. Ama bu hikayenin bir Türk tarafı da var. O kartı gösteren kişi Türk hakem Doğan Babacan'dı. Yıllarca Türkiye'nin en önemli maçlarını yöneten Babacan, başarılı performansı sayesinde 1974 Dünya Kupası'na davet edilmişti ve orada verdiği tek bir kararla futbol tarihine geçmişti. Kısacası Dünya Kupası tarihinin ilk kırmızı kartını gören kişi Carlos Kessely'ydi. Ama o kartı gösteren kişi bir Türk hakemdi. Bu maç FIFA'nın kurallarını değiştirdi. Dünya Kupası'ndaki ilginç anlar bölüm 2. 1982 Dünya Kupası'nda Cezayir ilk kez turnuvaya katılıyordu. Ülkenin bağımsızlığını kazanmasının üzerinden henüz 20 yıl geçmişti. Birçok Cezayirli için bu turnuva sadece futbol değildi. Dünya sahnesinde kendilerini gösterme fırsatıydı. Ama kimse onlardan büyük bir başarı beklemiyordu. Çünkü ilk maçta karşılarında son Avrupa şampiyonu Batı Almanya vardı. Ama Cezayir herkesi şaşırttı. Batı Almanya'yı 2-1 mağlup ettiler. Ardından Şili'yi de yenerek grubu tamamladılar. Artık tek yapmaları gereken Batı Almanya ile Avusturya arasındaki son maçı beklemekti. Eğer Almanya kazanırsa iki Avrupa takımı birlikte üst tura çıkacaktı ve tam olarak bu oldu. Horst Hrubesch 10. dakikada Batı Almanya'yı öne geçirdi. Ancak golün ardından maçın temposu bir anda düştü. İki takım da risk almamaya başladı. Tribünlerdeki İspanyol taraftarlar olan biteni fark etmişti. Islıklar yükseliyordu. Bazı taraftarlar oyunculara para sallayarak tepkilerini gösteriyordu. Maçı anlatan yorumcular bile memnuniyetsizliklerini gizlemiyordu. Avusturyalı yorumcu Robert Ziger, "Bugün futbolun kara günü" diyordu. Alman yorumcu Eberhard Steingart ise maçtan o kadar rahatsız olmuştu ki izleyicilerin televizyonlarını kapatmaları gerektiğini söyleyecek kadar ileri gitmişti. Maç 1-0 sona erdi. Batı Almanya ve Avusturya üst tura çıktı. Cezayir ise elendi. Bu olay daha sonra Gijon utancı olarak anıldı ve FIFA bir daha böyle bir şeyin yaşanmaması için son grup maçlarının aynı saatte oynanmasına karar verdi. Ve bu kural bugün hala kullanılıyor. Diplomatların başaramadığını bir eleme maçı yaptı. Dünya Kupası'ndaki ilginç anlar bölüm 3. 2008 yılında Türkiye ve Ermenistan 2010 Dünya Kupası elemelerinde aynı gruba düştü. Bu sıradan bir eşleşme değildi. Çünkü iki ülke arasında diplomatik ilişki yoktu. Üstelik iki ülke arasındaki sınır 1993'ten beri kapalıydı. Buna rağmen Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü Erivan'daki maça davet etti. Ve davet kabul edildi. Böylece Abdullah Gül Ermenistan'ı ziyaret eden ilk Türk Cumhurbaşkanı oldu. Türkiye ilk maçı 2-0 kazandı. Bir yıl sonra oynanan rövanş maçında bu kez Serj Sarkisyan Türkiye'ye geldi. Bursa'daki mücadeleyi de Türkiye 2-0 kazandı. Birçok kişi maçların gergin geçmesini bekliyordu. Ancak büyük bir taraftar olayı yaşanmadı. Maçların sonucu kadar tribündeki görüntüler de dünya basında yer aldı. Bu süreç daha sonra İsviçre'de imzalanan Zürih protokollerinin önünü açtı. Basın ise bu döneme futbol diplomasisi adını verdi. Çünkü bazen bir eleme maçı diplomatların başaramadığını başarabiliyordu. Kart sisteminin ortaya çıktığı maç. Dünya Kupası'ndaki ilginç anlar bölüm 4. 1966 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldi. Maç sırasında Arjantin kaptanı Antonio Rattin ile hakem Rudolf Kreitlein arasında büyük bir tartışma yaşandı. Hakem Rattin'i oyuna atmak istedi. Ancak ortada ilginç bir sorun vardı. Hakem Kreitlein Almanca konuşuyordu. Rattin ise İspanyolca. Ne söylendiğini anlamayan Arjantinli oyuncu sahayı terk etmeyi reddetti. Maç dakikalarca durdu ve ortalık karıştı. Bu olayın ardından İngiliz hakem Ken Austin, hakem kararlarının herkes tarafından anlaşılabileceği bir sistem geliştirmeye karar verdi. İlhamını ise trafik ışıklarından aldı. Sarı kart uyarı, kırmızı kart ise oyundan atılmayı temsil edecekti. Böylece bugün futbolun vazgeçilmez bir parçası olan sarı ve kırmızı kartlar ortaya çıktı. Yeşil sahada Oscar'lık performans. Dünya Kupası'ndaki ilginç anlar bölüm 5. 2002 Dünya Kupası'na Brezilya ile Türkiye grup aşamasına karşı karşıya geldi. Maçın son dakikalarına girilirken skor 2-1 Brezilya lehineydi. Brezilya bir korner kazandı. Hakan Ünsal topu Rivaldo'ya doğru gönderdi. Top Brezilyalı yıldızın bacağına isabet etti. Ancak Rivaldo bir anda yüzünü tutarak kendini yere bıraktı. Hakem pozisyonu farklı yorumladı ve Hakan Ünsal'a ikinci sarı kartını çıkardı. Böylece Türkiye mücadeleyi 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı. Fakat maçın ardından yayınlanan görüntüler başka bir gerçeği ortaya koyuyordu. Top Rivaldo'nun yüzüne değil bacağına gelmişti. Bunun üzerine FIFA Brezilyalı oyuncuya para cezası verdi. Ama bu mağlubiyet Türkiye'nin hikayesini bitirmedi. Milli takım gruptan çıkmayı başardı. Ardından Senegal engelini aşarak yarı finale kadar yükseldi. Sonrasında Güney Kore'yi mağlup ederek turnuvayı 3. sırada tamamladı. Üstelik bu derece Türkiye'nin Dünya Kupası tarihindeki en büyük başarısı olarak kayıtlara geçti. Yetenek yeterli gelmeyince devreye ekipmanlar girdi. Dünya Kupası'ndaki ilginç anlar bölüm 6. 1954 Dünya Kupası'nda Macaristan turnuvanın en güçlü takımlarından biriydi. Grup aşamasında Batı Almanya'yı 8-3 mağlup etmişti ve bu iki takım finalde bir kez daha karşı karşıya geldi. Macaristan maçın favorisi olarak görülüyordu. Maçın başında Macaristan kısa sürede 2-0 öne geçti. Macaristan beklentileri karşılıyor gibiydi. Her şey onların lehine gidiyordu. Ama sonra yağmur başladı. Bu Almanya için büyük bir fırsattı. Batı Almanya'nın kullandığı kramponlar Adidas'ın kurucusu Adolf Dassler tarafından tasarlanmıştı. Oyuncular çamurlu zemine uygun daha uzun vidalı çiviler takabiliyordu. Bu sayede ağırlık
ağırlaşan sahada daha rahat hareket etmeye başladılar. Saha ağırlaştıkça Almanya avantaj kazanmaya başladı. Önce Max Morlock Almanya'nın ilk golünü attı. Ardından Helmut Rahn beraberliği getirdi ve maçın sonlarına doğru bir kez daha sahaya çıkarak takımını öne geçirdi. Batı Almanya finali 3-2 kazandı. Bu zafer daha sonra futbol tarihine Bern mucizesi olarak geçti.